Merhaba, ben psikolog Şahin Uçar. Son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bilinçaltı temizliğinden. Nedir bu bilinçaltı temizliği? Bilinçaltı demek ki bilincin bir de üstü var. O zaman bilincin altı ve üstü varsa önü ve arkası da var demektir. Böyle bir şey herhalde. Halının altını mı yoksa halının altına mı? Soru şu. Bilinçaltı neresi? Nasıl temizlenecek? Hangi araçlarla ne kadar temizlenecek? Tamamen temizlendiğini nasıl bilebiliriz? Bilinçaltı temizliği yaptırmak istiyorum şeklinde konuşan birini duyduğumda aklıma gelen deri sorulardan sadece bir kısmıydı bunlar. Sigmund Freud, psikoloji biliminde çok önemli bir yere sahip bilim insanıdır. Almanya'da yaşadığı yıllarda teorisini şekillendirirken yazdığı bir makalede bilinçaltı kelimesini kullanmış, ancak bu kavramın teorisini tam da ifade etmediğini düşünerek bunun yerine bilinç dışı kelimesini kullana gelmiştir. Meslek profesyonelleri olarak bilinç dışı terimini kullansak da günlük yaşamda yaygınca kullanılan bilinçaltı kavramını aynı dili konuşmak amacıyla ben de tercih edebiliyorum. Bu çalışmamda da bilinç dışı kavramı yerine bilinçaltı kavramını kullanıyor olacağım. Türkçe'de günlük yaşamda şuur altı, şuur dışı, bilinçaltı, bilinç dışı terimlerinin hepsi eş anlamda kullanılır. Dahası kişisel gelişim çabasında olan kitaplarda ilkel benlik, alt benlik gibi kavramlarla da anlatılmak istenen yine bilinç dışı zihindir. Bilinçaltı kavramı bir psikolog olarak benim için yaşamımın çok önemli bir kısmını oluşturuyor diyebilirim. Şu an ekranda gördüğünüz benim logom. Bilinçaltını anlatan bir figür. Sigmund Freud'un bir metaforundan, bir benzetmesinden hareketle bu logoyu tasarladım. Freud bilinçaltını bir iceberg'e benzetiyor. Iceberg'in deniz yüzeyinde görülen kısmı için bilinç, deniz suyunun altında ve daha büyük kısmını ise bilinçaltı oluşturur der. Bilinç ile bilinçaltı arasında kalan ve deniz yüzeyine yakın olan kısım ise bilinç öncesi şeklinde isimlendirilmiştir. Bu kavramlara açıklık getirdikten sonra bilinç ve bilinçaltının ne olduğuna bakalım. Bilinç kavramını hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Özetlemek gerekirse kişi kendini, duygularını, düşüncelerini anlaması, tanıması veya bilmesi, farkında olmasıdır diyebiliriz. Şu an beni izleyen, dinleyen senin bilinçli zihin halinde olduğunu düşünebiliriz. Peki asıl konumuz olan bilinçaltı nedir? Bilinçaltı, varoluşumuzun en ufak detaylarına dahi içinde barındıran olağanüstü ve kusursuz bir bellektir denilebilir. Bilinçaltı zihin, geçmişten bugüne tüm yaşantılarımızın kayıtlı tutulduğu bir hard disktir denilebilir. Her insan farklı inanç ve düşüncelere, farklı huy, tavır, tutum ve davranışlara sahiptir. Her insanın geçmişten bugüne yaşanmışlıkları biricik ve kendine hastır. Bu nedenle her insanın bilinçaltında biriktirdikleri de kendine özeldir. Bilinç ile bilinçaltını karşılaştırdığımızda bilinç muhakeme eden, analiz eden, karar veren, doğru yanlış gibi kavramlarla hareket eden bir yapıya sahipken bilinçaltı bunun tam tersine olanı olduğu gibi sorgulamaksızın kabul eden bir yapıya sahiptir. Bilinçli zihin halinde zaman kavramı varken bilinçaltı için her şey şu an gibidir. Her şey şimdi de yaşanıyor gibidir. Bu nedenle elleri sobada yanan birisinin her sobaya dokunması gerektiğinde çekinerek yaklaşması gibi. Hatta yanacak düşüncesiyle dokunmaması buna bir örnektir. Bilinçli olarak bu duruma baktığımızda her soba yanan sıcak soba değildir. Her sobanın her zaman yakabileceği fikriyle dolu olmak akılcı da değildir. Ama bilinçaltına yerleşik olan bu bilgi şimdi ve şu an yeniden yanacak hissi yaratır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Trafik kazası yaşayan birisi yeniden arabaya bindiğinde her an kaza olacakmış gibi tedirgin olması da buna bir örnektir. Doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız her durum, olay ve yaşantı bilinçaltına kaydedilir.
Hatta daha anne karnına düştüğümüz andan itibaren dış dünyada annenin 5 duyu organıyla algıladıklarını sezgisel olarak bebeğin hissetmesine ve bu bilgilerinin bilinçaltına kaydedilmesine sebep olur. Bu kayıtlar yaşanan her olumlu ve olumsuz şey için geçerlidir. Bilinçaltı, duygularımızın depo edildiği sınırsız ve sanal bir hard disk gibidir. Doğduğunuz andan itibaren söylenen her söz telkin işlevi görür ve bilinçaltında kayıt edilir. Kendi yemeğini yemek isteyen bir çocuğa "Dur, dökersin, beceremezsin, dokunma, kırarsın, ben sana söylemedim mi, sakın ha koşma." Bu gibi cümlelerle konuşan bir annenin sözleri çocuğun çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yıllarında becerememe, cesaret edememe, güvensizlik gibi davranışlarının temelini oluşturabilir. Tam da bu sebeple çocuğun yaşamının ilk yılları onun tüm yaşamı üzerindeki etkileri bakımından çok önemlidir. Bilinçaltına yerleşen bu bilgiler çocuğu tüm hayatı boyunca etkiler. Bilinçaltı kendisine gönderilen her şeyi sorgulamaksızın kabul eder. Bilinçaltı değerlerimizi, inançlarımızı depolar. Otomatik yürüyen beden fonksiyonlarını kontrol eder. Akıl yürütmez. Hayal ile gerçeği ayrım yapmadan her şeyi gerçek gibi algılayarak hareket eder. Bu çerçevede bilinçaltına yerleşen bilgiler bütün yaşamı etkileyen, davranışlarımıza yön veren temel esasları oluşturur. Kişinin edinmiş olduğu bu çarpıtılmış düşünüş, davranış, inanış kalıplarını olumlu inanış, düşünüş ve davranış kalıpları haline getirmek için bilinçaltının yeniden yapılandırılması gerekir ya da arındırılması gerekir diyebiliriz. Bu durumu daha somut örneklerle açıklamak istiyorum. Bugün köpek korkusu yaşayan birisinin geçmişte bir köpeğin saldırısına maruz kalmış olmasına bağlayabiliriz. Ya da bugünkü deprem korkusunun geçmişte yaşanan deprem maruziyeti ile ilişkisini kurabiliriz. Bugün yaşamımızdaki depresyonun geçmişten bu yana içinizde artarak devam eden kendinize olan öfkeleriniz olabilir. Ya da yatak odasındaki cinsel isteksizliğinizin sebebi suçluluk duygularınız olabilir. Ve bunlar geçmişin bugüne olan etkileridir. Geçmişin bu etkilerinden bağımsızlaşmadan, geçmişin prangalarını koparmadan ileriye gidemezsiniz. Bilinçaltı, geçmişte yaşadığımız tüm duygularımızın depo edildiği sanal bir alandır. Bilinçaltı, otonom sinir sisteminin çalışmasından sorumludur. Bedenimizde otomatik çalışan sistemi kontrol eder. Ülser, sedef, migren, irritable bağırsak sendromu gibi daha birçok fiziksel görünümlü ama psikolojik nedenli psikosomatik hastalıklar ve bozuklukların nedeni de bilinçaltında kaynaklıdır. Bilinçaltımızın kaynağı ise geçmişte yaşadıklarımızdır. Geçmişte yaşadıklarımız ama pek de önemsemediğimiz bir anımız bugün hayatımızın önemli sorunlarının nedeni olabilir. İşte kastedilen şey de budur. Bilinçaltı temizliği ile söylenmek istenen, geçmişte yaşanan, olumsuzluk yaratan duygularımızın işlemlenmesidir. Geçmişte acı verici, anılarımızın artık acı verici hale gelmemesi durumudur. Geçmişte yaşadığımız olaylar değil, olayların bizde bıraktığı duygusal izlerdir. Bilinçaltı temizliği söyleminden de bunu anlamalıyız. Geçmişte yaşadığımız olumsuz anıları silemeyiz veya temizleyemeyiz veya unutamayız, unutturamayız. Ama geçmişteki olumsuz anılara verilen anlamı değiştirebiliriz. Bu mümkün mü gerçekten derseniz, evet gerçekten mümkün. Bunun adı her ne kadar bilinçaltı temizliği olmasa da bu mümkün. Bilinçaltı temizliği günlük yaşamda mecazen yapılan bir benzetmedir. Bu işin aslı psikoanalitik psikoterapinin hipnoterapi yöntemiyle uygulanmasıdır. Bilinçaltı temizliği nasıl ve hangi yöntemlerle yapılır konusunda da daha detaylı videolarım olacak. Takipte kalın.
Bilinçaltı temizliği söylemi hakkında internette çok fazla bilgi kirliliği olduğunu fark ettim. Bilinçaltı temizliği konusunda yazanların, konuşanların, kendilerinin de bu konuda basma kalıp kopyala yapıştır bilgiler verdiğini gördüm. Tabii ki herkes her konuda yazabilir, konuşabilir. Ancak doğru bilgiye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hekim ya da ruh sağlığı profesyonelinin verdiği bilgileri dikkate almakta yarar var. Sen değişirsen dünya değişir. Unutma, bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.